Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi altına, gümüşe de bir bakalım. Öncelikle gümüşte hatırlarsanız bir ara direnç bölgesinden bahsetmiştik. 33.40 üstü hareketler gelecek mi bunu takip ediyorduk. Fakat bu bölgeden bir miktar satış aldık. Ancak gelen satışlarda şu an için bir sıkıntı yok. Bakın şu son yükselişin düzeltmesinin başladığını söyleyebilmemiz için aşağıda 31.73'ün kırıldığını görmemiz gerekir. Bu tarz bir satış gelecek olursa da minimum düzeltme sınırımız 31, 35, 31, 17'den geçiyor. Maksimum ise 30, 10, 29, 64'e kadar olan geri çekilmeler düzeltme olarak kalacaktır ve tekrar alıma dönme ihtimali taşır. Ancak 29, 64 altı kapanışlar alacak olursak şu son düşüşün güçlü bir tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir ve bu tarz bir düşüşte de 28-30'ların kırılma ihtimali gündeme gelecektir. Dolayısıyla bu düzeltme sınırı olarak gördüğümüz 31.73 kırıldığında bu tarz bir risk taşıdığımızı unutmayalım. Ancak 31.73 üstünde kalıcı olduğumuz sürece tepede yatay bant içinde güç topladığı ve tekrar 34.5'lara doğru yükselişlerin gelme ihtimalini taşıdığını unutmayacağız. Dolayısıyla yukarıda 33.40 mı kırılıyor yoksa aşağıda 31.73 mü kırılıyor? Buna göre işlemlerimize yön vermemiz gerekiyor. Buradan ons altına geçecek olursak ons altın rekorlara doyamıyor. Sürekli yeni yüksekler yaparak bu süreci devam ettiren tek değerli metal. Ancak biz gene destek bölgelerimizi kontrol edeceğiz. Nerede düzeltme gelir, nereler kırılırsa düzeltmeden daha güçlü satışlar aldık deriz. Bunu kontrol etmemiz gerekecek. Aksi takdirde bu kadar güçlü yükselişlerin dönüşleri de o kadar sert olmakta. Bu tatsız süreçlerden kendimizi korumanın tek yolu bu destek bölgelerini takip etmek olacak. Altında da 3245-3227 desteği kırılmadığı sürece bir düzeltme sürecinden dahi bahsedemiyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanıyor. Bu bölge kırılacak olursa da aşağıda 3116-3100'lere kadar olan geri çekilmeler gene piyasanın yükselişe dönebileceği bir düzeltme olarak kalacaktır. Ancak 3100 altında düzeltmeden daha sert satışların geldiğini söyleriz ve bir ara destek bölgesi olarak 3036-3020 bölgesini takip ediyor olsak da ana beklentimiz tekrar 2956-2939'a kadar satışların devamı olacaktır. Ancak şu an için bir düzeltmenin dahi geldiğini söyleyemediğimiz güçlü alımların devam ettiği bir süreç yaşıyoruz. Bu aşamada bana mutlaka yukarıda hedeflerim sorulacak. Hedef olarak da 3400'ler hatta 3542 bakın 1,618 önemli bir seviyedir. Bu bölgelere kadar yükselişler evet devam edebilir. Ancak bu tarz hareketlerde, tarihi zirvelerde artık hedeflerin çok bir kıymeti olmayacak. Burada desteklerin kırılmaya başladığını gördüğümüzde en azından risk azaltarak son derece ucuz kalmış platin, gümüş gibi diğer değerli metalleri düşünmek çok daha sağlıklı olacaktır. Evet altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.